Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim. Analizlere geçmeden önce yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Sonuçta bu bir sonraki videoyu çekme şevkini açıkçası sizlerden gelen o yorumlardan alıyorum. Fakat hala videoları düzenli izleyenlerin %60'ı kanala abone olmayanlardan videonun altındaki abone ol butonuna tıklayıp yandaki çanı da açarsak sonuçta tamamıyla YouTube'un ücretsiz sunduğu bildirim hizmetinden de yararlanmış olursunuz. Ayrıca da tabii katıl bölümünden destek veren arkadaşlara çok teşekkür ederim. Şimdi dün gelen yorumlardan birinde Levent Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. Gramlarda yıl sonu hedefimi sormuş kendisi. Yani arkadaşlar konu gram olduğunda herhangi bir hedef vermek inanın çok doğru olmayacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim. Ons gümüşün maksimum çıkartma maliyeti 22 dolar olduğu için yıl sonunu 22 doların üstünde kapatma ihtimalinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu da buradan bir %10'luk hareket demek. Alıp bunu gramlara da uyguladığınızda aynı zamanda ons altını da ons gümüş aynı şekilde yukarıya taşıyacağı için gramlara da bir %10'luk prim üstüne koyduğunuzda bir neden sonuç ilişkisine bağlı kendinize bir hedef belirlemiş olursunuz belki ama ben bunların çok sağlıklı olacağını, doğru olacağını düşünmüyorum. Ya Levent Bey kusura bakmayın size daha aydınlatıcı, daha detaylı bir veri, bir bilgi vermek isterdim ancak dediğim gibi konu gram olunca ne yazık ki elimiz kolumuz bağlı. Bu tür tahminler yapmak dolar Türk lirası bacağından ötürü gerçekten imkansız gibi bir şey. O nedenle gelin biz grafiklerimize geçelim. Grafikler bize neler anlatıyor? Yakın zamanda neler olabilir? Hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekir? Bunları öngörmeye çalışalım. Çok daha sağlıklı yol alırız böyle. Şimdi dünkü analizde bahsettiğim bu ilk destek bölgemiz şu an için çalışıyor. 20.49-20.35 aralığı ons gümüşte. 20.35 desteği kırılacak olursa şu yükselişin %38.2 seviyesinden bahsetmiştik. 20 seviyesi. Buraya kadar satışlar derinleşebilir. Burada dün de bahsettiğim gibi aslında dünün tekrar bir video olacak bu. Burada çok kritik olacak olan seviye aşağıda %61.8'in de geçtiği 19.65-19.53 bölgesi olacak. Bu yükselişin %61.8'inden fazla satış gelecek olursa bir önceki dibe doğru tekrar satışların derinleşmesi hatta şu yükseliş sonrasında toplanan güçten dolayı aşağıda 18.79'un da bu sefer kırıldığı bir süreci takip ederiz. Aksi takdirde de yukarıda 20.87 üstünde kalıcı olduğumuz takdirde bakın bir önceki tepenin de üstünde 21.24'ün üstünde hareketler takip edebiliriz ve burada bakın bir çanak formasyonu da oluşuyor. Ancak tabii şu an için biz bu direncin kırıldığını bir görelim. Ondan sonra yeni hedeflerimizi belirleriz. Bugün için aşağıda 20 dolara kadar satışlar derinleşiyor mu? Bunu takip edeceğiz. Ons altına geçelim. Ons altında da bakın şu yükselişin %23.6 seviyesi 1666'dan geçen bir bölgesi var. Bu bölge kırılacak mı? Bunu takip edeceğiz. Bu bölgenin altında kapanışlar ons altında da bir düzeltme sürecine girmiş olabileceğimizi bize gösterecek. Burada da ilk destek bölgemiz 1662-1657. 1657 korunduğu sürece yön yukarı diyeceğiz. Esas bizim için kritik olan seviye aşağıda %61.8 seviyesinin de geçtiği 1641-1638 bölgesi var. 1638 altında kapanışlar gelmediği sürece şu yükselişin bir düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Yukarıda da takip edeceğimiz ilk direnç bölgemiz 1688-1681 aralığında. Bu da bakın şu son düşüşün %61.8 seviyesinin geçtiği bölge. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu direncin kırılması çok önemli olacak. Şu an içinde Cuma günü yaşanan şu yükselişin düzeltmesi nereye kadar devam edecek? Bu seviyeleri takip ettiğimiz bir süreç içindeyiz. Şimdi bir de altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız 81.53-81 seviyesi önemliydi. Bu bölge kırıldı ve tekrar şu an bakın üstünde hareketler görüyoruz. Burada 81'i bakın gene burada destek olarak çalıştırmış durumda ve buradan bir tepki alıyor. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 82.92-82.65 direncimiz var. Aslında şuraya da bir Fibonacci seviyelerini çekersek burada da düzeltmenin yukarıda %61.8,
1.81'e kadar devam etmesi şaşırtıcı olmaz. Şu düşüşün bir tepkisi olarak görülür ve tekrar düşüşün devam ettiği bir süreci takip ederiz. Bu da onslardaki o düzeltme sürecinin tamamlanıp tekrar yükselişe geçtiği bir süreci bize gösteriyor olur. Buradan bir platine geçelim. Platinde aslında yukarıda 966-959 direnci kırılmadığı takdirde yükselişten bahsedemiyoruz. Aşağıda da 938-931 desteğini yakından takip edeceğiz. Bakın burada platinde şöyle bir durum var. Şu son yükselişin %61.8'ini alıp tekrar geri döndü. Ons altın ve ons gümüşte ise yeni dipler yaptıktan sonra dönüş geldi. Dolayısıyla o yeni dipleri olan sarkmalar, düşüşler onslarda bir güç toplama sürecini getirdi. Fakat platinde daha henüz o güç toplanmış gibi gözükmüyor. Çünkü yani en azından yukarıda şu bir önceki tepenin üstünde hareketler görmek gerekirdi 966. Daha henüz bu hareketi göremedik. Ancak ons altın ve ons gümüş hareketlerini hızlandırdığı takdirde platinde de daha sert yükselişlerle buna cevap verecektir. Dolayısıyla şu an için altın ve gümüşü yakından takip etmek platin yatırımcısı için de oldukça önemli. Burada da aslında aşağıda 910 altında kapanışlar yapmadığı sürece platinde de yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi buradan bir gramlara geçelim. Gram altında dünkü analizde de dediğim gibi yukarıda takip edeceğimiz 1005-1002 direnç bölgemiz var. Destek bölgemizde 998-991. Yani bunu aslında onslara bakarak fiyatlamak veya yönünü tayin etmeye çalışmak çok daha sağlıklı olacaktır. Sonuçta sabit tutulan bir dolar Türk lirası kuru var. Birebir onsların fiyatlarını aslında şu an yansıtıyor. O yüzden gram grafikleri yerine ons altın, ons gümüş grafiklerini takip etmenizi tavsiye ederim. Buradan hızlıca bir ons gümüşe bakalım. Ons gümüşte de 4 saatlik grafiklere dönüp tekrar şu grafiği hatırlatmak istiyorum size. Bakın uzun zamandır bu Mart ayında ilk gördüğü bir tepe, hatta 2021 Aralık'ta bunun da üstünde hareketler görmüştük. Fakat bu müdahaleden sonra, Aralık ayındaki müdahaleden sonra Mart ayında gördüğümüz tepeye tekrar geri döndük. Fakat buradan bir düzeltme geliyor. Bu gayet normal. Bunun olabileceğini dünkü analizde de zaten konuşmuştuk. Dediğim gibi yani gramların aslında destek direnç bölgeleri yerine onsların destek direnç bölgelerini bu süreçte kontrol etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Sabit tutulan dolar Türk lirasından dolayı. Evet, haftanın ilk gününden altın ve gümüş için bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.